En çok cilt problemi göz altlarımızda değil mi? O halde gözaltı ışık dolgusu kremi yapıyoruz bugün hep birlikte. Çok az malzemeyle çok etkili, çok sevdiğim bir kremi paylaşıyorum. Hadi buyurun yapmaya başlayalım. Aloe vera bitkisinden 3-4 santim uzakta yapraklarını kesebilirsiniz. Çünkü kendini bile iyileştiriyor. Dik bir şekilde bardağa yerleştirdim. Neden? O sarı sıvı, bakın yerleştirdiğim anda bile sarı sıvıyı akıtmaya başladı. 30 dakika bekleteceğiz. Fazla lateks akıp gitsin. Cildimize alerji oluşturma olasılığı ortadan kalksın istiyoruz. Peçeteyle fazla sarı sıvıyı da böyle aldım arkadaşlar. Artık tamamen temizlenmiş halde. Bakın bardaktaki sarı kısma, bunu cildinize sakın kullanmayın arkadaşlar. Şimdi aloe vera bitkisini güzelce yıkıyorum. Artık bize o güzel jelini verebilecek hale hazır olmuş durumda. Güzelce kuruladım. Uç kısımdaki fazlalıkları atıyorum. Kenarındaki dikenli yapıyı ben böyle çıkartıyorum. Çok daha rahat oluyor. Ortadan ikiye ayırdığımda jelini rahatlıkla içerisinden çıkartabiliyorum arkadaşlar. Etli bir aloe vera seçerseniz, şöyle dolgun güzel bir aloe vera bitkisini seçerseniz jel daha fazla çıkacaktır. Bakın görüntüye bakın, harika değil mi? Ben çok seviyorum aloe vera jelini. Çok da fayda görüyorum. O yüzden istiyorum ki herkesin evinde bu bitkiden olsun. Tahta bir spatula ile çıkartmak gerçekten çok daha basit oluyor jeli. Böyle bakın birkaç saniyede aldım işte aloe vera jelim. Hazır. Çıkarttığım jelleri bir kaba alıyorum. Çünkü bunu pürüzsüz bir hale getireceğim. Bu aşamada isterseniz çatalla ezebilirsiniz veya karıştırıcıya atıp pürüzsüz hale de getirebilirsiniz. Tamamen çıkartın ama bir damlası bile araya gitmesin. Evet, bir bütün aloe vera yaprağından jeli çıkarttık. Dediğim gibi bunu diler çatal, diler iseniz de karıştırıcı yardımıyla pürüzsüz hale getiriyorsunuz. Ve hazır. 2 tatlı kaşığı dolusu ölçüsünde çıktı. Çok fazla yapmadım. Ben zaten bunu sadece göz altlarımda kullanacağım için fazla miktarlarda olsun istemiyorum. Böyle küçük bir krem kabını hazırladım. Hemen de böyle 10 gün içerisinde kullanıp bitireceğim. 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli. Şimdi geçelim eklemelere. Ne kadar doğal, ne kadar saf, temiz, güzel görünüyor. Bakın sadece bu bile müthiş olur gerçekten. O arada lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açalım. Tümü yazan yeri işaretleyelim ve yukarıda CC yazan kısma tıklarsanız, aktif hale getirirseniz alt yazıları görürsünüz. Ve 3 noktalı kısma tıklarsanız da alt yazıları bakın bir sürü dilde ekliyorum. Onlardan birini seçerek videoyu daha anlaşılır izleyebilirsiniz. Şimdi üzüm çekirdeği yağı geldi. Önceki videoda göstermiştim. Üzüm çekirdeği yağını nasıl hazırlıyoruz? İsterseniz öyle hazırlayın veya hazır olanı da alabilirsiniz. Aloe vera jelinin üzerine 1 tatlı kaşığına yakın üzüm çekirdeği yağından ilave ediyorum. Özellikle göz altındaki morlukları açmada, kırışıklıkları gidermede, içeriğindeki vitaminler bize çok olanak sağlıyor. Hücrelerimizi yeniliyor ve jojoba yağı. Bunu ilk fırsatta ediniyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten cilt yağına en yakın yağlardan biri. Böyle 15-16 damla kadar jojoba yağı ilave edin. E vitamini 10 damla kadar da E vitamini ekleyin. Diyorum ya, kırışıklıkları açacağız. Işık dolgusu görevi üstlenecek bu krem. O yüzden çok güzel ürünler kullandık. Aloe vera jeli kullandık. Kendi yaptığımız üzüm çekirdeği yağını kullandık. Jojoba yağı kullandık. E vitamini kullandık. Yani kırışıklıklar bize karşı koyamayacak bu güzel kremle. İyice çırpın. Bu aşamada pes etmek yok. Bakın karıştırdıkça nasıl güzel özdeşleşiyor.
çok güzel bir krem formuna karıştırdıkça geliyor. Ben eminim çok fayda göreceksiniz ve çok seveceksiniz. Derseniz ki benim evimde aloe vera bitkisi yok. Hazır jeliyle yapsam, evet hazır jelini de kullanabilirsiniz. Üzüm çekirdeği yağı yok, onun da hazırını kullanabilirsiniz. Ama keşke böyle evinizde bulundurup kendi yaptığınız doğal güzelliklerle kendi cildinizi buluştursanız çok daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Küçük bir krem kabını aldım. Bakın bu kadarcık. Ama bu bize günlerce yetecek. Zaten sadece göz altınıza kullanın diye yaptık. Ölçüyü arttırırsanız tüm yüzünüze, ellerinize kullanabilirsiniz. Özellikle o boyun sarkmalarına çok iyi gelecektir. Ağzını kapatın. Buzdolabına yerleştirin. Bunu 2 hafta muhafaza edebilirsiniz. Kullanma sıklığınıza bağlı olarak bitme süresi belli olacaktır arkadaşlar. Ben sadece göz altım için kullanmak istiyorum. Göz altınıza ve göz üstünüze kullanabilirsiniz. Tüm yüzünüze, boyun dekolte bölgenize gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Fazla ölçülerde yapıp sevdiklerinize dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle gözaltı kırışıklığı için çok etkili ama ben çok sevdim. Bu dudak kenarındaki sarkmalar, laugh lines, gülme çizgileri var ya, onlara da çok iyi geliyor. Alındaki kırışıklıklar, boyundaki sarkmalar, onlara da çok iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi göz altımıza bir güzel sürelim. Oralara yedirelim, masajımızı yapalım. Tıpışlayalım, biraz canlandırıp kan akışını daha aktif, hızlı hale getirelim ki göz altımızdaki dokular kıpırdansın, canlansın. Daha genç görünen, taze, güzel bir cilde geçiş yapmış olalım. Daha hızlı sonuçlar almak için bir sabah bir de akşam uygular, masajınızı yapar ve cildinizde kalmasını sağlarsanız kremin etkiler çok daha fazla olacak. Daha gergin, sıkı, güzel bir cilde geçiş yapmış olacaksınız arkadaşlar. Her zamanki gibi temiz cildimizi uyguluyoruz, masajımızı yapıyoruz, bolca su tüketiyoruz. Kendimizi daha mutlu, huzurlu, güzel hissediyoruz. Üzüm çekirdeği yağı, aloe vera ile çok güzel ürünleri birleştirdik ve gözaltı kırışıklıkları için, morluklar için, ince çizgiler, derin kırışıklıklar için gözaltı ışık dolgusu görevi üstlenen kremimizi bu şekilde yaptık. Umarım kullanır, fayda görür. Altta da o güzel yorumlarınızı yazarsınız. Hoşçakalın. Hello my dear friends, you have watched Android Light Filler Cream. Hope you like it. Bye bye.